Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu gece sizinle beraber aklınızdaki kişi bu gece size neler söylemek isterdi? Sizinle ve ilişkinizle ilgili düşünceleri neler, bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetim alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bu ilişkiyle ilgili neler düşünüyor, bunlara bakalım. Bağlı, kış ve yeni yön kartı. Kart sizin için düştüğünü hissettim. Öyle söyleyeyim. Daha çok geçmişe takılan bir enerjiniz olabilir. Şimdi buraya biraz sonra geleceğiz. Şimdi öncelikle ilişkinizle ilgili düşünceleri neler dediğimizde bağlı kartıyla beraber birbirinize karşı bağımlılık hissettiğinizi düşünüyor olabilir aklınızdaki kişi. Tutkularınızın yüksek olduğu ve burada birazcık böyle dürtüsel bazı şeylerin bu ilişkideki gidişatı belirlediğini düşünen enerjiler de olabilir aklınızdaki kişi. Şu an daha çok soğuk enerjilerin hakim olduğu, tarafların belki de yeni bir yöne doğru kendini çevirdiğini, artık yeni bir başlangıç, yani bu ilişki olmuyor galiba dedi, artık yeni bir yol almalıyım dediği bir sürecin içerisinde olduğunu düşünüyor diyebiliriz. Yani burada bir ayrılığın oldu ve tarafların aslında soğuk enerjilerle biraz kızgınlığı büyüttüğünü söyleyebiliriz aklımızdaki kişinin gözüyle, bakış açısıyla. Şimdi bunun yanı sıra Ariman, Abanoz ve Kalif kartı geldi. Bu ilişkinin dinamiğinin aslında tutku ve cinsellik olduğunu söylüyor. Geçen açılımda da böyle gelmişti. Daha çok bu ilişkideki en yüksek enerjilerin tutku ve cinsellik olduğunu düşünüyor. Aşk, tutku ve cinsellik olduğunu düşünüyor aklınızdaki kişi. Derin üzüntü ve sıkıntılardan geçmiş olabilirsiniz. Bu ilişki iki tarafı da çok ciddi zararlar vermiş olabilir, psikolojik olarak ya da manevi olarak diyelim, ya da maddi olarak da vermiş olabilir birçoğumuzda da. Ciddi şekilde aslında yani buradaki o bitiş, yeni yön durumu, yani çok zarar verdik, artık kopmalıyız dediği bir durumun içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Uzun süredir beraber olabilirsiniz ya da bu ilişkinin içerisinde geçmişin çok fazla etkisi olmuş olabilir. Bilgi kartı haksızlığa uğranıldığı süreçleri ele almak, süreci düzenli yönetmek, haksızlığa uğradığında konu hakkında daha çok bilgi sahibi olmak. Kısır döngü ve yeni bir yöne hareket etme zamanı dedi. Yani yeni yön kartında artık tarafların bir şeyleri geride bırakması gerektiğini düşünüyor diyebilirim aklınızdaki kişi. Sürekli aynı durumların içerisinden geçmiş olabilirsiniz. İlişki içerisinde sürekli aynı sorunlar yaşanmış ve bir kısır döngü, ruhsal uyku durumuyla beraber birçok şeyi görmezden gelmiş olabilirsiniz. Adaletsizliğin çok fazla olduğu bir ilişki olmuş olabilir. Bu da çok ciddi şekilde bir yıpratıcı süreç oluşturmuş gibi görünüyor onun gözünden. Genel olarak baktığımızda yani bu ilişkide aslında ya duygu da var, sevgi de var, aşk da var ama bir şeyleri göremiyoruz. Sürekli aynı döngülerden geçiyoruz. Birbirimize zarar verdiğimiz halde o bağımlılıktan çıkamıyoruz. Ciddi derin ve üzüntüler yaşıyoruz ve bir yerde kopması gerekiyor. Bunun dediği bir durumun içerisinde diyebiliriz aklınızdaki kişinin ilişkiyle ilgili bakış açısına. Şimdi genel olarak sizinle ilgili ve kendisiyle ilgili, bu ilişkiyle ilgili, ilişkideki durumunuzla ilgili daha doğrusu neler düşünüyor buna bakalım. Öncelikle kendisiyle ilgili bakalım, kendini nasıl görüyor bu ilişkinin içerisinde ve sizi nasıl görüyor. Şu an enerjisinde düşmek ve sıkışmış kartıyla beraber yani şu an belki bu ilişkinin bitme sebebi aklınızdaki kişi olabilir. Onun yaptığı ya da yapmadığı bazı davranışlar bu ilişkiyi zor durumlara düşürmüş olabilir. Şu an kendini ciddi şekilde güçsüz hissettiği bir sürecin içerisinde sıkışmış hissediyor. Ne yapacağını çok da bilemeyen bir enerji de geliyor. Kurtuluş olarak geliyor. Yani burada sanki harekete geçmesi gereken ama harekete geçmekten korktuğu için burada işte tamam bitsin artık diyen bir aklınızdaki kişi var diyebilirim. Burada biraz bu duygular çok daha yüksek geliyor diyebilirim bu yüzden. Çünkü harekete geçmekten korkuyor. Kendine güvenemeyen bir
enerji de geliyor aklınızdaki kişi. Şimdi Gamhat ve Atemdev olarak geldi. Şimdi Gamhat çok böyle özgürlüğüne düşkün karakterde olan biridir. Böyle baskı çok sevmez. İşte bağlılıklarla ilgili yani daha çok şöyledir. Aşık olursa sadık bir karakterdir. Ama çok da böyle bağlanmayı sevmez. Evlilik istemez. Baskı istemez. Özgürlüğüme düşkünüm. İşte beni kendi halime bırak diyen bir enerji vardır. Elmasın ruhudur ikisi de zaten. Atemdeva ve Gamhat. Şimdi Atemdeva'da da şu vardır. Çok duvarları olan, kendi kafasına göre davranan, biraz sabırsız, toplumun kurallarını çok önemsemeyen ve özgürlük temasını fazlasıyla yaşayan bir karakterdir. Yani baktığımızda burada aslında aklınızdaki kişinin işte seviyorum, tutkularım var, aşığım ama ben özgürlüğüme düşkünüm. İşte ben evlenmek istemem, ben bağlılık kurmak istemem ya da bir düzeni varsa, farklı bir düzeni varsa bu düzeni bozmam, o devam etsin, ben kendi istediğim şekilde devam edeyim tarzı bir bakış açısı var. Burada şunu da söylemem gerekiyor. Yani bu iki karakterde biraz böyle paraya ve lükse düşkünlük de var. Yani hayat kalitesinin çok iyi olmasını isteyen bir karakter olarak geliyor. Şimdi bu ilişki içerisinde aslında yani diğer kartlarla uyumlu olarak işte ihtiras kartı, tutkunun, coşkunun, isteklerin, derin ve güçlü isteklerin çok yüksek olduğu biri olarak geliyor. Yani size karşı duyguları çok yüksek, enerjisi çok yüksek, birbirinize karşı çok ciddi bir çekimin olduğunun farkında. Ama e, burada daha çok bunları yaşamak isteyen, sorumluluk almak istemeyen, olması gereken durumları yavaşlatan, çok da eyleme geçmek istemeyen bir karakter olarak geliyor. Umarım buraya anlatabildim. Şimdi sizi nasıl görüyor dediğimizde. Sabır ve ayrılık. Ee, Aslında ilişkinin içerisinde çok fazla sabreden taraf olarak görüyor sizi. Çok kalbinizi kırmış olabilir. Çok dayanıp sabredip ayrılık aşamasına gelmiş olabilirsiniz. Burada biraz ayrılıktan dolayı canınızın yandığını düşünüyor diyebilirim aklınızdaki kişiyi. Sizin için böyle düşünüyor. Ciddi bir üzüntü içerisinde olduğunuzu, bazı konularda pişmanlık duyduğunuzu düşünüyor. Ve sizin de aslında birazcık böyle zaman kazanmaya çalıştığınız bir sürecin içerisinde olduğunuzu, buradaki zaman kazanma ama sanki gerçekleri görmek istemeyen biri olarak sizi görüyor diyebilirim. Şimdi yapı olarak da baktığımızda aslında sizi çok böyle zeki biri olarak görüyor. Biraz böyle duygusal, gelenekçi, biraz saplantılı bir yapınız olduğunu düşünüyor diyebilirim. Ama en çok, en baskın sizinle ilgili düşüncesi, şimdi Eprahat'ta da evlilik isteme durumu vardır, Tattaret'te de. Hatta Tattaret'te öyle bir evlilik isteme durumu vardır ki karşısındaki kişinin yani evlilikle ilgili kriteri karşısındaki kişinin maddiyatı ve statüsüdür. Yani çok fazla aşk, sevgi gibi konulara bakmaz. Ee, Evleneyim yeter dediği ama evlenirken de maddiyatı iyi olsun dediği bir durum var. Yani toparlarsak eğer, şimdi burada aslında bu ilişkinin içerisinde çok ciddi duygularınızın olduğunu, birbirinize karşı çekiminizin çok yüksek olduğunun farkında olduğunu söyleyen bir aklınızdaki kişi var. Ama uyuşmadığınız tarafların en çok da onun özgür olmak istediği, alanını korumak istediği, düzenini korumak istediği, sizin de ciddi şekilde bağlılık ve o bağlılığı resmiyete dökmek isteğinizin olduğunu düşünüyor. Aranızda şöyle konuşmalar geçmiş olabilir. Ben evlilik istemiyorum ya da biz evlilik istemiyoruz, işte evlenmeyiz vesaire gibi konuşmalar olsa bile sizin bu tarz isteklerinizin olduğunu çok net hisseden ve düşünen bir enerjide. Yani diyor ki sen bunu ne kadar söylersen söyle, ben senin evlilik istediğini biliyorum. Sen bir şeyleri susuyorsan bu isteğinden kaynaklı susuyorsun. Bir şeyleri görmezden geliyorsan bu yüzden görmezden geliyorsun diyor aklınızdaki kişi. Bu onun görüşleri. Böyle olmayabilirsiniz. Ancak burada şimdi belki bu bakış açısıyla baktığımızda, yani aklınızdaki kişinin değerlendirmesiyle baktığımızda genel manada böyle çok işte evlilik isteyen biri gibi size gösteriyor olabilir ama kendisi de, yani siz bir uçtayken aslında kendisi de diğer bir uçta. Yani kendisi de bağlanmak çok fazla istemeyen bir enerjide diyebilirim.
Cümleyi toparlayamadım. Şimdi ilişkiyle ilgili genel olarak neler düşünüyor, bunlara bakalım. Daha sonrasında size neler söylemek isterdi, bunlara bakacağız. Kasım 9'lusu. Aslında ilişkinin başına baktığımızda bu ilişkiyle ilgili, yani ilişki ilk başlarken ciddi şekilde birbirinize uyumlu olduğunuzu düşünen bir aklınızdaki kişi var. Yani burada maddi ve manevi olarak birbirinize uyumlu olduğunuz. Burada şu tabiri kullanacağım ama evlilik gibi düşünmeyin. Hayat arkadaşı. Yani ya ben bu kişiyle çok ciddi şekilde işte bu kişiye karşı çekimim var. Tutkularımı yaşarım. İşte güzel bir enerji oluştururuz. Dediği bir yani mutlu olacağını düşündüğü bir ilişki başlangıcı olarak görüyor. Yani ama burayı işte hayat arkadaşı diyorum ama evlilik gibi düşünmeyin. Şimdi bu noktada aslında iki tarafın da ilk etapta duygularını, düşüncelerini çok ciddi şekilde kontrol ettiğini şu anki düşüncesiyle aktarıyor diyebilirim. Yani ben o zaman böyle düşünmüştüm ama şu an işte şunun farkındayım ki o zaman kişiler, yani sen ve ben, düşüncelerimizi işte daha çok böyle göstermediğimiz, gizlediğimiz bir süreçten geçmişiz dediği bir durumun içerisinde. Şu an enerjisine baktığımızda kupa altılısı ve kurnazlıkla aslında şu an ciddi bir özlemin olduğunu, iki tarafın da birbirini çok ciddi şekilde özlediğini, geçmiş günleri hatırladığını ve özlediğini söyleyebiliriz. Ve bu noktada tarafların aslında biraz kurnazlık yapmaya çalıştığını düşünüyor. Yani bu açılımda çok şu hissiyat geldi. Yani sen beni zorluyorsun isteklerini yapmak adına, ama ben bunun farkındayım. Yani birçoğunuz için, şimdi kolektif bir açılım, hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama burada video denk gelen arkadaşlarımın birçoğunun belki aranızda böyle konuşmalar geçti, belki geçmedi ama yani aklınızdaki kişinin sen beni zorluyorsun çünkü isteklerini bana yaptırabilmek adına dayatıyorsun ve ben bunun farkındayım. Yani mesela diyelim ki işte sen evlenmek istiyorsun ama ben evlenmek istemiyorum. Sen ailemle tanışmak istiyorsun ama ben ailemle tanıştırmak seni istemiyorum. Ben resmiyete dökmek istemiyorum. Ve sen benim sana olan tutkumu, duygularımı kullanarak beni bu yöne doğru zorlamaya çalışıyorsun ama ben bunun farkındayım dediği bir durumun içerisinde. Ama burada yanılıyor olabilir. Yani şöyle, evet yapı da böyle olabilir, böyle düşünüyor olabilirsiniz ama neden bunu dediğimi söyleyeceğim ama aslında burada iki tarafın da çok da ilişki yapısını, ilişkiyi çok da bilmediği bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Yani bu ne demek? Aslında geçmişteki ilişkilerinizle şu anki ilişkinizi değerlendiriyor olabilirsiniz ama bu çok farklı bir deneyim. Burada birçok öğrenmeniz gereken tecrübe ve yenilik olduğunu söylüyor kartlar. Yani bu bakış açısında evet belki siz de olabilirsiniz ama bu yeni bir öğreti diyor kartlar. Umarım anlatabildim mi? Şimdi yakın gelecekte neler olabileceğini düşünüyor dediğimizde hayal kırıklığı ve değnek dokuzlusu geldi. Değnek dokuzlusu korkudan bahseder, duvar örmekten, yorgun düşmekten bahseder. Ee, Hayal kırıklığı ile beraber yani yakın gelecekte biraz böyle yaşanılan şeylerin iki tarafı da yoracağı bir sürecin olduğunu söylüyor. Yani benim sana karşı duygularım var, isteklerim var ama e, sen beni çok yordun dediği ya da siz mesela sizinle ilgili düşüncesi ya bana işte isteklerini yaptırmaya çalışıyor. O yüzden işte şu anki ayrılığı kullanıyor gibi gibi düşünceleri varsa sizin bu konuda başarılı olamayacağınızı ve hayal kırıklığına uğrayacağınızı düşünüyor. Ama ben çok öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani hissettirdiği kartların bu olmadı. Neden? Şimdi karşınızdaki kişi çok fazla mantık tarafını çalıştırıyor diyebilirim. Çalıştırmaya çalışıyor hatta. Çalıştırıyor da diyemeyiz ama. Şimdi bazı öğretiler var. Genel manada ya her alanda var ama işte kadınların kötü olduğu, erkeklerin kötü olduğuna dair işte bazı kişiler bazı yorumlar ve genellemeler yapıyor. Yani bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Tabii ki uyan kişiler vardır, böyle değildir demiyorum herkes için ama genelleme yapmamak gerekiyor. Şimdi bazı bakış açısı kadınların sadece evlilik için e, çabaladığı, işte rahat bir hayat için evlenmek istediği gibi gibi bazı şeyleri savunuyor. Ya da bazı farklı görüş olarak da
erkeklerin daha çok böyle işte tutkuları ve cinselliği için kadınları kullanmaya çalıştığını söylüyor ve işte güvenmeyin erkeklere, işte diğer tarafta kadınlara güvenmeyin gibi şeyler empoze ediliyor. Bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkes aynı değil ve burada siz bu yargıya girirseniz eğer, yani bir örneğin izleyen arkadaşım erkeksen, sende böyle bir düşünce oluşursa kadınlar sadece kendi çıkarları için erkeklerle olmak ister. Neden? Evlenmek ister. İşte yaşı geçiyor, çocuk yapmak ister. Ya da işte hayatını garantiye almak ister. Yani böyle insanlar var mıdır? Tabii ki vardır. Ama yani çok yanlış gelen bir bakış açısı. Artık günümüzde bunu şey olarak da söylemiyorum ama kadınların daha çok erilleştiği bir sürecin içerisindeyiz zaten. Erillerin daha böyle dişillerin de daha eril olduğu bir süreçteyiz. Birçok kadın artık kendi ayakları üzerinde durabilen ve kendi özgürlüğünü sağlayan enerjilerde ve böyle bir bakış açısı geliştirmiyor. Böyle bir şeye inanıyorsanız bu noktada hayatınıza hep böyle kadınları çekersiniz. Şimdi düşünceniz ve inancınız neyse rezonans kanunundan dolayı ya da hatta birçok şeyden dolayı kuantum alanında dahil edebiliriz. Kuantum da dahil edebiliriz. Çekim yasasını da dahil edebiliriz. İnancımız neyse biz onu çekeriz hayatımıza. Şimdi bu noktada siz buna inanırsanız kadınların sadece evlilik için ya da kadınların sadece maddiyat için evlenmek istediği gibi inançlarınız varsa sistem size frekansınız neyse onu getirir. Ve bu da siz buna inandığınız ve frekansınız bu olduğu için bu tarz kadınları ya da bu tarz kişileri hayatınıza getirir. Ve siz de dersiniz ki evet bak gördün mü hep aynı. Aslında orada bakmanız gereken kendi yanlış inançlarınızdır. Aynı şekilde kadınlar için de geçerli. Kadınların erkeklerle ilgili işte erkekler sadece bağlanmak istemez, işte farklı ihtiyaçları için kadınlarla olmak ister gibi inanışları ya da erkekler aldatır, güvenilmez gibi bir sürü şey söyleyebiliriz bu konularda. Sizin inancınız buysa, bilinçaltınızda bu inanç varsa siz de bunu deneyimleyeceğiniz erkekleri hayatınıza çekersiniz. Sizi aldatacak, güvenmemeniz gereken, güveninizi sarsılacak, sadece farklı çıkarlar için görüşmek isteyecek kişileri hayatınıza çekersiniz. Siz de bu noktada yani hep diyoruz ya yargılamaktan arınmamız gerekiyor. Yargılamayı bırakmamız gerekiyor. Bu noktada karşımızdaki bak işte bak bu da böyle dediğimiz noktadan durup farklı bir bakış açısı geliştirerek hayır burada onu ya da bunu suçlamak yerine bu kişiyi ben çektiysem hayatıma kendi içimde böyle bir inanış, düşünce vardır ve burayı şifalandırmalıyım olarak baktığımızda, o alanı şifalandırdığımızda her şeyin değiştiğini göreceğiz. Evet, gelen bilgi buydu. Bunu da aktardım, devam ediyorum. Şimdi size neler söylemek isterdim. Burada da böyle bir bakış açısı var. O yüzden buna değindim. Yani sanki karşınızdaki kişi ne kadar sevgi de olsa, aşk da olsa, tutku da olsa aman ben işte yanlış yaparım, işte karşımdaki kişi şöyle çıkarları için çalışıyor olabilir gibi şeylerle kendini sabote ediyor. Şimdi muhtaçlığı bırakmalısın. Çünkü ben her zaman seni düşünüyorum ve senin beni özlediğin kadar ben de seni özlüyorum dedi. Ellerimin nasıl olduğunu bilmeden çok önce ruhuma dokundun dedi. İkimiz de aşkımızdan kaçmaya çalıştık ama ruhlarımız bu sihri çok istiyor. Sana geri dönüyorum dedi. Hiçbir şey tesadüfen olmaz. Evrenin her zaman bizi bir araya getirme planı vardı dedi. Bazen birbirleri için gerçekten en iyisi olan iki insan birbirleriyle birlikte olmak için daha büyük engellerle yüzleşmek zorunda kalacaklardır dedi. Bedenin benden uzakta olabilir ama benim kalbimden seninkine açık bir pencere var dedi. Seni üzmekten korkuyorum. Sana gelmeyi çok düşündüm. Kimse senin gibi olmayacak. Bundan o kadar eminim ki dedi. Ama çok da eyleme geçebilen bir enerjide değil diyebilirim. Bu gecenin mesajı da gerçek sevgi kartı geldi. Gerçek sevgi tükenmez. Ruh eşinse seninle kalır. Seni seven seni olduğun gibi kabul eder. Bu aşkın gerçekliği artık seni tatmin ediyor. Olumlamada aşkım gerçek diyebilirsiniz. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.